Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çorulu. Bu videomuzun konusu neden burnumuzdan nefes almalıyız? Burundan nefes alarak tansiyonumuzu düşürebilir miyiz? Burundan nefes alarak bakteri ve virüslere karşı daha iyi savaşabilir miyiz? Burundan nefes alarak vücudumuzda dolaşan oksijeni arttırıp aslında yaşlanmamızı yavaşlatabilir miyiz? Oksijenin vücuda nereden girdiğini, niye bu kadar önemi var? Gelin bunu beraber öğrenelim. Evet. Şimdi sonuçta konumuz oksijen. Ağzımdan aldım, burnumdan aldım. Oksijen içeriye girdi diye konuşuyoruz değil mi? Evet, oksijen gidecek akciğere. Oradan difüzyonla bizim kırmızı kan hücreciklerimize geçecek. Onların adı eritrosit. İşte onlar da bütün mikro dolaşımda dolanacaklar. Beyin, ayak parmağı, saçının dibi her tarafına oksijeni götürecek ve sen oksijenle yaşayan canlısın. O oksijenle de biliyorsun enerji üreteceğiz. Asıl konumuz bu. Oksijenin amacı olarak temelde. Peki niye ağızdan burundan farkı var diye anlatmak isterim. Şimdi burundan nefes almanın altında bir mantık var. Oradan şeye bağlayacağım. Asıl anlatmak istediğim konu olan nitrik oksite bağlayacağım. Yani aslında bizim bugünkü konumuz NO harfiyle yazılan nitrik oksit isminde bizim vücudumuzda zaten üretilen, kendisi bir tür kanda yüksek kalmayan, hemen kaybolan bir tür sinyal molekülü diyelim, bir tür iletici diyelim. Ama aynı zamanda bizim mesela immün sistemde defansta da kullandığımız bir madde. Hani bir sürü yerde bir sürü işe yarıyor. Şimdi bunu burunla bağlayarak başlayalım. Şimdi biz burunumuzu çizelim. Tamam mı? Okey. Değil mi şurası? Şurada ne var burnun içinde? Endotel. Burnun içinde endotel var. Yani mukozalarımız var değil mi orada? Mukoza hücreleri var. İşte orada damarlar var. Damarların endotelleri var. Endotel damarın kenarı demek. Aynı zamanda nereden geçer mesela? Vücuttaki bütün damarlarında endotelleri vardır. Okey. Şimdi biz burundan bahaneyle bir damar çizelim. Ve endotel dediğimiz şu kenarlardaki kısımlardan bahsettiğimizi varsayalım. Şimdi damar endotelinin ürettiği maddelerden bir tanesinin adı da aslında nitrik oksit. Nitrik oksitin farklı versiyonları var. Bir makrofajlarda savaş için kullanılan var. Belki konusu geçer. Bir damarlarda çalışan kısmı var. Biz şimdi bugün damarlardaki kısmı ile ilgileneceğiz. Damardaki nitrik oksitin amacı nedir? Neden damar endotelleri nitrik oksite ihtiyaç duyarlar? Amacı şudur. Bu damara buradan basınçla kan geldiğinde acaba bu damarımız hafifçe genişleyip bu basınca karşılık verebilir mi? Buraya daha çok kan geliyor anlamında değil mi? Yani tansiyonumuz hafifçe arttığında buna karşılık olarak vazodilatasyon, yani genişletme yaparak şu aralığı açıp değil mi? Bu mesafeyi açıp buradan daha rahat kan akmasını sağlayıp o yükselen tansiyonu bir miktar düşürebilir mi? Nitrik oksitin yaptığı şey bu. Bununla ilgili Nobel'de var. Yani önemli bir konu nitrik oksit senelerdir. Dolayısıyla nitrik oksitin temelde damarda yaptığı şey damar endotelinden üretilir. Ve damar endoteli gelen kanın basıncına göre o damarın bir tık daha genişlemesini, vazodilate olmasını sağlar ki o basınca karşılık gelen damarlardaki kan daha rahat aksın. Ne zaman? Mesela spor yapıyoruz, hızlı hareket ettiğimiz zamanlar, stres durumlarında falan vücuda daha çok kan dolaşması gerekiyor ya. Zaten bu durumlarda da ne olur? Problem varsa hipertansiyon olur. Problem yoksa niye hipertansiyon olmaz biz koşarken mesela? Çünkü damar yeterince açılmıştır nitrik oksit sayesinde ve o dar borudan yüksek basınç yerine genişlemiş borudan aynı basınçla geçen kan basınç düşmüş oluyor miktar genişlediği için. Dolayısıyla hipertansiyon olmamış oluyor değil mi? Yani nitrik oksitin damardaki temel görevi damarı biraz genişletebilmek ihtiyaç halinde. Yani şu hareketi yaptırabilmek için önemli. Demek ki vücuttaki nitrik oksit bir sürü başka görevinin yanında damarın açıp kapanmasında bizim için önemli. Nitrik oksiti vücutta dediğim gibi damar endotelinde üretiyoruz. Bunun için ön maddeler falan var ama nitrik oksitin yoğunluklu üretildiği yerlerden biri de burunun içerisindeki mukoza. Burun mukozasından nefesi gönderdiğimizde orada daha yüksek nitrik oksit üretmiş oluyoruz. O yüzden burun nefesi almak nitrik oksiti üretmek açısından ve onun da
hipertansiyona sebep olmaması, yani yoksa veya işte gerektiğinde damarın esnekliğini sağlaması açısından önemli. Çalışmalar diyor ki eğer burun nefesi yoksa, gece bu şekilde uyunuyorsa, o gecelerde kalbin ritim düzensizliği diyeyim ya da buna şey deniyor, heart rate variability, yani kalbin ritminin çeşitliliği istemediğimiz şekilde oluyor. Bizim uyku anında burundan nefes almadığımızda, ağızdan nefes aldığımızda gece boyunca o damar esnekliği konusunda bir yardımdan mahrum kalmış oluyoruz burundan nefes almayarak ve daha çok kalp düzensizliği, kalp hastalıkları, kalp krizi riskimiz artıyor. Böyle kişilerde tansiyonun yüksek olması daha olası oluyor. Mesela damarlar sertleştiğinde biz ona ne diyorduk? Ateroskleroz değil mi? Sklerozi olmak zaten mesela bu damar aterosklerozda şuraları taze tazeyken sertleşmiş. Yani bu tarafa ve bu tarafa bu genişlemeyi yapamıyor. Yani burası o kadar sert ki, sert boru gibi düşün, açılamıyor. O ateroskleroz, yani böyle esneyemiyor. O zaman bu damar darlığını açabilmek için zaten bu damarı açacak vazodilatatörler de şeyin karşılığı, hipertansiyonun karşılığı. Mesela şeyde ne yapıyorlar? Bu erektil disfonksiyon dediğimiz ereksiyon problemlerinde hangi ilacı kullanıyorlar? O mavi haplar falan. Onların yaptığı şey ne? Onlar da gene bu nitrik oksidi damarlarda, periferik damarlarda arttırıyor ki şurası esneyebilsin. Esneyince de istenen yere kan gidebilsin diye kullanılıyor. O ilaçlar nasıl çıkmış? Normalde kalbin yükünü azaltmak, kalbin önündeki genel damarlardaki o darlığa çözüm ararlarken bu ilaçları bu iş için nitrik oksit arttırma üstünden çalışsın diye kullanırlarken, hani botoksun şaşılığa yapılıp da estetik yapması gibi kalbe çalışırken bakmışlar ki bu ereksiyona da çözüm oluyor. Dolayısıyla onu öyle konumlandırmışlar. Ama normalde de o ilaçların yaptığı şey aslında damarlardaki nitrik oksidi arttırarak o esnekliği sağlayabiliyor olmak. Şimdi bunlar hep böyle tıbbi ve karışık bilgiler gibi. Ya damarımızda ateroskleroz olduysa, damar sertliğimiz başladıysa, kolesterol oradan, şeker buradan, bir sürü konu var orada. Biz bunlara girmeyeceğiz. Biz diyeceğiz ki basit olarak nitrik oksidi biz bari vücudumuzda arttırma konusundaki doğal fizyolojimizi kullanalım ve mümkün olduğunca burun nefesi alarak burun mukozası ve oradaki damarlardaki endotel üstünden nitrik oksidimizi arttıralım ki tansiyonumuz olmasa da, bir problemimiz olmasa da vücutta artan nitrik oksit her zaman damarcıkları gerektiğince atacak, onları daha esneyebilir tutacağı için bu damar cildimin damarı da olabilir, bacağımın damarı olabilir, saçımın dibindeki damar olabilir, karaciğerimdeki damar olabilir. Her zaman için daha çok kan akışını sağlayabilecektir demektir bu. Ve burun nefesi almak, mesela normalde 12-8 tansiyonunuz var. Burun nefesi almıyorsanız 12-8 ise almaya başladığınızda belki 11-7'ye düşecek veya 13-8 ise 12-8'e düşecek. Yani bir birimde oynatabiliyoruz burun nefesi alarak. Özellikle gece burun nefesi almadan yatmak çok problem. O yüzden deviyasyon yoksa, yani özellikle anatomik bir tıkanıklık yoksa, işte alerjiye bağlı poliplerle burnunuz tıkalı değilse ve sadece alışkanlık babında siz ağız açık uyuyorsanız ne yapıyorlar yurt dışında? Dudaklarınızı bantlamanızı istiyorlar ki burnunuzdan nefes alın diye. Hatta burnun da üstüne takılan bantlar var veya içine açıcılar var ki daha çok oradan burun nefesiyle nitrik oksit üretelim diye. O yüzden burun nefesinin önemi vücutta dolaşan, bizi besleyen mikro dolaşımdaki de dahil kan hattına yol açmak, daha geniş, daha çok oksijen, daha çok enerji neyse o taşıyan damarlara sahip olmak, mikro daralmışlıkları, o esnemesizliklere engel olmak olarak konumlanabilir. Bence burun nefesi anti-aging bir şey, çünkü burnumuzdan nefes aldıkça nitrik oksit varsa da yumuşak ve esnek damar varsa da aldığımız nefes en uç organımıza kadar gidiyor mantığıyla ve oksijen de her şeyin temeli olduğuna göre biz nitrik oksit varlığını vücutta daha çok oksijen dolaşıyor ya bağlayarak cilt güzelliğinden demansa kadar her konuyla konuyu birbirine bağlayabiliriz. Bir küçük ayrıntıyla konuyu kapatmak istiyorum. Nitrik oksiti başka ne üretir? Güneş
Cildimize gelirse şöyle el yapalım. Şuradan da damarcıklar geçiyor ve buralarda da endotel var ya. Güneşin ışığının vücudumuza vurduğu anda yaptığı şey de yine damarların içerisindeki şu çeperlerdeki endoteldeki nitrik oksidi arttırmak yönündedir. O yüzden güneşin altında hafif böyle kızarırız. Isıdan değil de dolaşım arttığı için pembeleşiriz. Bir böyle bir tık tansiyonumuz daha aşağı çekilecek ya, damarlar genişledi. O yüzden bir sakinlik gelir falan filan, her şeyi dozunda olarak bahsediyorum. Demek ki burun nefesinin önemi genel anti-aging olarak önemli. Çünkü işimize nitrik oksit ve damar açısından geliyor. Ama nitrik oksit konusu burada bitmez. Sırf burun nefesi alarak aslında nitrik oksiti biz antiviral, antibakteriyel olarak kullandığımız için burun nefesi almak üst solunum yolu enfeksiyonlarını da azaltır. Burun nefesi almayan, ağzı açık uyuyan çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık olduğu bilinir. Onu da ayrıca söyleyeyim. Demek ki sadece burun nefesi almak hani anti-aging olarak, tansiyon ve oksijen olarak değil, başka bir sürü bakımdan işe yarıyor. Ama bizim için konunun özeti, bir şeyim olmasa da bu benim konumu, evet, ne kadar özellikle uyku sırasında burun nefesi alabiliyorsak o kadar çok vücut içerisindeki dolaşımı iyi yapmış oluyoruz. Umarım siz de bu gece uyurken ağzınız açık mı uyuyorsunuz? Burun nefesi yeterince alıyor musunuz? Özellikle çocuklarınızın şöyle kanepede sızarken ağzını açarak mı uyuyor? Bir bakın ve belki bir kulak burun boğaz doktoruna götürerek burundan nefes almasını engelleyen veya ağzını kapatmasını engelleyen bir mesele var mı diye sorabilirsiniz. Çocuklar için burun nefesi bence bizden çok daha önemli. Teşekkür ederim. Beğenir, paylaşırsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın.